Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bebek örgülerine ve bayan örgülerine uygun olabilecek yapımı çok kolay bir örgü modeli hazırladım sizlere. Modelim 3 ilmek ve katları ile yapılıyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyorum. Ben 20 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. İlk sırasındayım. Ön yüzde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Orijinalinde modelim arka arkaya uygulanmıştı. Ben biraz değiştirdim. Örgümün arka yüzündeyim. İkinci sırasındayım. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Her türlü bayan örgüsüne uygun olacaktır. Yelek, bluz, hırka, her türlü bayan örgüsünde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örgümün 3. sırasındayım ve tekrar ön yüzdeyim. Bu sırayı da düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde modelime başlıyorum. Buraları hızlı geçiyorum. Çünkü herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. 4. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ters. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi ters örerken aralarda birer tane dolama yapıyorum. Artırma yapıyorum. Bu işlemi ilmeklerimin boyunu uzatmak için yapıyorum. Son ilmeğimi ördüm. Artırma yapmadan kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Burası örgümün 5. sırası ve ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada 3 ilmeğimi aralardaki doladığım ilmekleri serbest bırakarak önce boyunu uzatıyorum. İlmeklerimi şişime geriye aldım. Bir kez düz örerek hepsini topladım. Bir ilmek doladım. Bir kez daha düz ördüm. Bir ilmek doladım. Bir kez daha düz ördüm. Burası kenar ilmeği. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek elde ettim. Bu 5 ilmeğin tam ortasındaki kalan ilmeği ve başındaki ilmeği şişime alıyorum. Diğer ilmeklerin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Herhangi bir ilmek sayısı değişmiyor. 3 ilmeğin önce boyunu uzatıyorum. Bu 3 ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir kez doluyorum. Bir kez daha düz örüyorum. Bir kez doluyorum. Bir kez daha düz örerek 5 ilmek elde ediyorum. Burada ilmeklerim öne doğru zaten çıkmış bir vaziyette kendini gösteriyor. Öndeki, yani tam ortadaki ve başlangıçtaki ilmeği diğer ilmeklerin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Üç ilmekten önce 5 tane ilmek elde ediyoruz. Bu 5 ilmeğin tam ortasındaki ve başındaki ilmeği diğer ilmeklerin üzerine atlatıyoruz. Başındaki derken ilk örmüş olduğum ilmeği kastediyorum. Bu sıralamaya göre bakacak olursak ortadaki ve sondaki ilmek oluyor.
Modelimin orijinalinde ön sırada modelimi uyguladıktan sonra arka sırada hemen tekrar her ilmeğin arasında bir kez doluyoruz ve ön yüzde modelimizi kuruyoruz. Her model iki sıradan oluşarak devam ediyor. Ama ben aralara bu şekilde boşluk verdim. Şu anda örgümün arka yüzündeyim. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. İki modelin arasındaki verdiğiniz boşluğu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İster benim gibi kullanın, ister hemen arka arkaya modeli uygulayın. Şimdi bundan sonrasında örgümün ilk başlangıcındaki işlemlere tekrar geri dönüyorum. Bütün ilmeklerimi ön yüzde düz olarak örüyorum. Buraları hızlıca geçmek istiyorum. Sıra boyunca hepsini düz olarak tamamlıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Bu sırada modeli kurmam lazım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ters. Sıra boyunca bu şekilde devam ediyorum. Ön yüzde modelimi uyguladım. Arka sırada hepsini ters ördüm. Ön yüzde düz ördükten sonra arka yüzde tekrar aralarda birer tane ilmek dolayarak devam ettim. Tekrar ön yüze geçtiğim zaman modelimi uyguluyorum. Önce 3 ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Ve bu 3 ilmeği 5 tane olarak tekrar örüyorum. Bu 5 ilmeğin ortasındaki ve sondaki ilmeğini diğer ilmeklerin üzerine atlatıp bırakıyorum. Modelimiz ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Dediğim gibi aralarda benim gibi boşluk bırakabilirsiniz ya da hiç boşluk vermeden arka arkaya modeli uygulayabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Burası da örgümüzün arka yüzü. Herkese kolay gelsin.